Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir önceki videoda yapılışını anlatmış olduğum kalp desenli kare motifleri kayma dikişi kullanarak zikzak birleştirmeyi göstereceğim. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım birleştirme yöntemini son sırası sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzan ya da üçlü trabzan ile biten tüm kare motiflerinizde uyarlayabilirsiniz. Birleştirmeyi yaparken 9 tane kare motif üzerinden size göstereceğim. Siz projenizde ne kadar kare motif varsa hepsini bu yöntem ile birleştirebilirsiniz. Birleştirmeyi yaparken içerisinde kullanmış olduğum pembe renk ile yapacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre kullanacağız. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motiflerin birleştirmesine başlayalım. Yapmış olduğunuz projede kaç adet motifi birleştirmek istiyorsanız bu şekilde yan yana getirerek yukarıya doğru öncelikle dikey birleştirme yapacağız arkadaşlar. Ben toplam 9 motif üzerinden sizlere anlatacağım için 6 tane motifi bu şekilde yan yana getirdim. Ve kalp desenlerinin hepsinin yönü bize bakıyor vaziyette ve ön yüzlerinin olması gerekiyor. Şimdi sol taraftaki motifi alalım ve köşede yapmış olduğumuz ikinci zincirden ipi sabitleyelim. Buraya bir zincir yapalım. Şimdi sağ taraftaki motif ile birleştirmeye başlayacağız. İkisinin yönü de bize bakar vaziyetteyken yine köşedeki ikinci zincirin tepesinden tığımızı geçirerek ip de bu şekilde altta kalmalı arkadaşlar. Yani böyle bir görüntü elde etmeliyiz. Ve buradan ilk kayma dikişini yapalım. Bize bakan trabzanın birincisinden ilmek alarak tekrar kaydırma yapalım. Sağ taraftaki yine köşede bulunan trabzanın tepesinden kaydırma. Bu şekilde bir sağ bir sol karşılıklı ilmeklerden kayma dikişi yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Trabzan grupları arasındaki bir zincirleri kaçırmayalım. Aynı işlemi buraya da yapacağız. Ve bu şekilde üst noktaya gelene kadar birleştirmeye devam edelim. Köşe noktaya kadar ulaştığımız zaman sol taraftaki motifin birinci zincirinden tekrar kaydırma yapalım. Sol taraftaki motifte bulunan ve bize yakın olan zincirin içerisinden tekrar kaydırma. Ve şimdi sonraki iki motifin kalp desenleri yine bize bakacak vaziyetteyken en son sağ taraftakine yaptığımız için şimdi sol taraftaki dışta kalan zincirden kaydırmayı yapacağız. Bakın burada bir ikinci zincirin içerisinden sonraki motife geçiş yaparak
Yine dışta kalan ikinci zincirden kaydırmayı yapalım. Birinci ve ikinci kare motifte yaptığımız kaydırma ilmekleri karşılıklı yapmaya devam edelim. Evet, şu anda birleştirmemiz bu şekilde yukarıya doğru ilerleyecek arkadaşlar. Üst noktaya geldiğimiz zaman bir sonraki iki kare motifi birleştireceğiz ve elimizde motif kalmayıncaya kadar, yani üst projede kaç adet kare motifi birleştirmek istiyorsanız bu şekilde yukarıya doğru dikey birleştirmeye devam edebilirsiniz. Şu anda toplam 6 tane motifi dikey olarak bu şekilde birleştirdik arkadaşlar. Son iki motifin köşesine geldim. Ve bize yakın olan zincirin içerisinden kaydırma yapalım. Sağ tarafta yine bize yakın olan zincirin içerisinden de kaydırmayı yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim. Birleştirmeye devam edeceğiniz tüm kareler için bir sonraki diğer iki motife geçerek yukarıya doğru birleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben dikey olarak birleştirmelerinizdeki kare motiflerin bittiğini varsayarak burada bir zincir yapıyorum ve ipi kesiyorum. Siz son kare motiflerinizi birleştirdikten sonra ipi kesebilirsiniz. Ve şimdi yan tarafa geçeceğiz. Burada kullanmış olduğumuz aynı yöntem ile diğer yukarıya doğru birleştirme yapmaya devam edeceğiz. Yine kalp desenlerinin yönü bize bakar vaziyetteyken köşedeki zincirden ipi sabitleyelim. Ve bir zincir yaptıktan sonra motifleri birleştirmeye başlayabiliriz. Şu şekilde bakın, aynı yönde olması gerekiyor. Köşedeki arkada bulunan zincir içerisinden ilk kaydırmayı yaparak birleştirelim. Ve karşılıklı ilmekleri zikzak yaparak birleştirmeye devam edelim. Evet, üst noktaya gelene kadar birleştirme yapmaya devam edelim arkadaşlar. Köşeye kadar ilerlediğimiz zaman son zincirlerin içerisinden de karşılıklı kaydırmaları yapalım. Ve bir sonraki kalp motifine geçiş yapalım. En son sağ taraftan yaptığımız için bu kez zikzak görüntüsüne devam edebilmemiz için sol taraftaki zincirin içerisinden
kaydırmayı yapacağız. Ve yan tarafta bir sonraki motifin yine köşesindeki arkada kalan zincirin içerisinden de kaydırmayı yapalım. Ve aynı işlemleri karşılıklı tekrar ederek birleştirmeye devam edeceğiz. Evet, bu şekilde yukarıya doğru da birleştirme yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Projemizdeki tüm motifleri yan yana ve dikey vaziyette yukarıya doğru birleştirelim. Tüm motiflerimizi birleştirdikten sonra burada açıkta kalan yatay birleştirmeleri yapacağız. Bakın şu şekilde desenimizin yönünü yukarıya doğru çevireceğiz ve aynı mantık ile ipi birleştirerek yukarıya doğru birleştirmeleri gerçekleştireceğiz. Videomuzun çok uzamaması adına kamera arkasında ben motiflerimi yukarıya doğru birleştirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sizlere buradaki açık alanları birleştirirken yapmanız gereken tekniği göstereyim. Aslında farklı herhangi bir işlem yapmayacağız. İlk motifleri birleştirdiğimiz gibi köşe zincirlerinden ipleri sabitleyerek motiflerin birleşme noktasına gelene kadar zikzak yaparak ve kaydırma dikişiyle motifleri birleştireceğiz. Bakın yan taraftaki motifin köşesinde bulunan arka taraftaki zincirin içerisinden de ilk birleştirmeyi yapacağız. Yukarı noktaya kadar ulaştım ve karşılıklı trabzanları birleştirdik arkadaşlar. Bakın burada sağ tarafta ve sol taraftaki köşelerde birer tane zincir kalmıştı. Farklı hiçbir işlem yapmadan kayma dikişi yapmaya devam ediyoruz. Sol taraftaki motifin köşesindeki zinciri aldım. Sağ taraftaki yine motifin köşesindeki zinciri de kaydırma dikişi yaparak birleştirelim. Ve alttaki motiflere geçiyoruz. Çünkü her birleştirmeyi yaparken bir tane zincir açıkta kalmıştı. Burada sağ tarafta yaptığımız için şimdi sol taraftaki motifin köşesinden ilmek alarak kaydırmayı yapalım. Sol taraftaki motifin zincir boşluğundan kaydırmayı yapalım. Ve karşılıklı trabzanları aynı yöntemle birleştirmeye devam edelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi farklı hiçbir işlem yapmadık. Sadece açıkta kalan zincirleri de bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Ve aşağı noktaya gelene kadar motifinizdeki
tüm ilmekleri atlamadan kayma dikişi yaparak birleştirmeye devam edebilirsiniz. Son kare motife geldiğimiz zaman da yine zincirler içerisinden kaydırmayı yapalım ve buradaki noktalarda yaptığımız gibi bir zincir yaparak ipi koparabiliriz. Daha sonra diğer açıkta kalan motiflere geçiş yapacağız. İpi sabitleyerek yukarıya doğru birleştirme yapacağız. Son motiflerdeki köşe zincirlerinden birer tanesini birleştirdikten sonra bir zincir yaparak ipinizi de bu şekilde kopartabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.